Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Seyahatler bitti. Yeni seyahatlerde yaklaşık sanırım bir ay sürecek başlaması. Bu arada sizlere yaptığım seyahatlerde hangi cihazları kullanıyorum, hangi kameraları kullanıyorum. İlk aşama bu. Kullanmış olduğum kameraları tek tek tanıtacağım size. Benim olmazsa olmazım arkadaşlar DJI markası. DJI markası gerçekten kullandığım ve severek kullandığım, memnun olduğum bir marka. Şu anda en son değil ama bir önceki DJI Pocket 2. DJI Pocket 2 şöyle göstereyim size. Bunun bir de geniş açı lensi var arkadaşlar. Geniş açı lensini de şöyle takalım. Ve çalıştıralım. İşte bu kadar kolay. Şu anda çekimi hazır arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim size. Çekimi hazır durumda. Anında işte bir tuşla çekimi hazır hale geliyor. DJI Pocket 2'den çok memnunum. Gece çekimleri güzel, fena değil. Gece çekimlerinde kullandığım tabii aydınlatmalar da var arkadaşlar. Mesela GoPro'nun şunu kullanıyorum. Gayet iyi. Bundan da çok memnunum. Ya da Ulanzi'nin şu şekilde aydınlatmasını kullanıyorum. Bu değişik renklerde, RGB çünkü. Değişik renklerde de örnek veriyorum. Kullanılabiliyor. Ayrıca bir de şöyle, hem cep telefonda hem de kameralarda kullandım. Şöyle göstereyim size. Güzel bir aydınlatması var. Evet arkadaşlar, DJI Pocket 2'nin çok sık kullandığım bir cihaz. Çok da memnunum. Bataryası ortalama 2-2,5 saate yakın gidiyor. Bu da bence yeterli. Ama yetmediği durumlarda arkadaşlar, hemen yedekte ilk DJI'nin Osmo Pocket modeli. Bu da onun bir önceki versiyonu ama bunun da bir tek dezavantajı var arkadaşlar. Gece çekimlerinde çok iyi değil. Maalesef karıncalanma yapıyor. Ama çok da memnunum. Gündüz çekimlerinde çok başarılı. Aynı geniş açı lensi bu cihazda da kullanabiliyorum arkadaşlar. Bu arada şey söylemeyi unuttum. DJI Pocket 2'nin işte ana kameram olduğu için bir de direkt mikrofonu var. DJI'nin kendi mikrofonu. Onu da şöyle göstereyim size arkadaşlar. Mıknatıslı bir dead key var. Aynı zamanda geçmeli hem de mıknatıslı. Kendileri bakın. Bir takım. Şu aparatı sayesinde hem mikrofonla varsam bağlanma özelliğine sahip hem de bu avantajı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu parça çıkıyor. Bu parça aynı zamanda yedek bataryası bunun. İkinci bir ek bataryası. Ayrıca her cihazda hemen hemen kullandığım tripod arkadaşlar.
Ulanzi'nin yine mini tripodu çok da güzel. Çok da memnunum. Büyük tripodlarım da var. Onları daha ziyade uzun süre çekim yapacağım ve uzun mesafeler çekim yapacağım zaman kullanıyorum. Dediğim gibi DJI'ın benim en sevdiğim, kullanımı en pratik olan cihazı ise arkadaşlar DJI Action 2. Bu cihazın çekimleri, gündüz çekimleri özellikle, gece biraz evet karıncalama bu da yapıyor ama gündüz çekimleri mükemmel arkadaşlar. Kullanımı çok kolay. Buna hemen bir tripod bağlayalım. Şu şekilde. Yine Ulanzi'nin tripodunu bağladık arkadaşlar. Kullanımı çok kolay. Gerçi benim kullandığım tripod bu değil. Benim kullandığım tripod arkadaşlar çok daha rahat. Hem de aynı zamanda daha önce de söyledim 5 volt bir batarya özelliği olan Fiyutek'in çok güzel bir monopodu arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da açar açmaz kayıtta hemen hazır hale geliyor. Şöyle göstereyim size. Bu selfie modu. Şöyle çevirdiğinizde de direkt ön planı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu cihaz hayat kurtarıyor arkadaşlar. Bunun tek dezavantajı var. Action kamera olduğu için gerçekten yaklaşık çok sıcak havalarda, yani Bali'de mesela ben bunu yaşadım. Hissedilen sıcaklığın 40 derece olduğu sıcaklıklarda arkadaşlar maksimum kullanım süresi 1 ya da 1,5 saat. Sonra kendisini kapatıyor, soğumaya geçiyor. Daha sonra tekrar açıp kullanabiliyorsunuz. Onun dışında çok memnun olduğum bir cihaz arkadaşlar. Bunun şöyle bir güzel yanı var. Bu da 2 parçadan oluşuyor. Bakın geç takmalı ve çıkartmalı. Mükemmel bir cihaz. Sadece bunu da kullanabiliyorsunuz ama bu ek batarya arkadaşlar. Aynı zamanda selfie çekerken de çok güzel kamera, özür dilerim, selfie çekerken, tabii selfie çekerken de arkadaşlar çok büyük avantaj çünkü aynı zamanda kendi ekranı da var. Şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Kendi hemen oturuyor. Ve bakın hemen şarj etmeye, şu ek bataryadan şarj etmeye başladı. Ben biraz titizim arkadaşlar. Bütün kameralarımın koruma kılıfları var. Arkadaşlar Pocket 2'nin bir de şöyle bir çubuğu var. Onu da size göstereyim. Şöyle hatta kapatayım onu. Şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Kumanda da edebiliyorsunuz. Aralarında wireless bağlantı yapıyor. Hemen telefonumuzu takalım arkadaşlar cihaza. Şu şekilde açalım. Bakın uzatabiliyorsunuz çubuğu. Şöyle. Bu çubuğa şimdilik Pocket 2'mizi takalım. Zorlandık. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Bakın açalım. Şimdi bunu telefonla bağlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar DJI Mimo uygulamasıyla telefonla bağladığımızda
Durum şu. Evet arkadaşlar, şu anda bağlı. Mükemmel. Telefon boyutunda bir ekran oldu. Aynı zamanda telefondan da kumanda edebiliyorsunuz. Aynı zamanda stick'ten de kumanda edebiliyorsunuz. Ve şu anda hepsi birbirleriyle bağlantılı. Şöyle göstereyim size. Bakın. Yukarı aşağı, sağa sola. Çekimi başlatabiliyorsunuz. Modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Çok başarılı. Ama böyle olduğu zaman biraz ağırlaşıyor arkadaşlar. Evet, çok güzel. Ne çektiğinizi çok güzel görüyorsunuz. Her şey mükemmel. Ama dediğim gibi biraz ağırlaştı. İsterseniz uzatabilirsiniz. Bayağı da uzun oluyor. Şöyle. Ha, bu stick kullandım mı derseniz, evet kullandım. Bir kere kullandım arkadaşlar. Ama biraz ağır olduğu için tamam, çok güzel. Her şeyi görebiliyorsunuz. Çektiğiniz her şey hakkında daha net görüntü sağlayabiliyorsunuz. Ayarları çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Ama maalesef ağırlaşıyor arkadaşlar. Şöyle. Ayrıca arkadaşlar, bunların her birinde koruma kılıfları mevcut. Tabii her YouTuber'ın kullandığı olmazsa olmazı bir GoPro'm var. Arkadaşlar bu GoPro'yu da sık kullanıyorum ama son çekimlerde çok fazla kullanmadım. Çok fazla tercih etmedim. Bu da bir aynı zamanda gece çekimler için bir aydınlatması var. GoPro'nun orijinal. Bir de bunun arkadaşlar medya kiti var. Medya kitini takarak kullanıyorum genelde. Ses açısından çok daha güzel. Bir de artı arkadaşlar geniş açı lensi var. Bunları tek tek yine size tekrar sonradan tanıtacağım. DJI çekimlerinde de diğer GoPro olsun, diğer çekimlerde de genelde arkadaşlar DJI mikrofonunu kullanıyorum. Tercih ediyorum. Ama bu mikrofon beni sattı. Şimdi düzeldi, ne alaka anlayamadım ama sıcaktan mı çok iyi çözemedim. Bu mikrofon beni arkadaşlar Tayland'da maalesef yarı yolda bıraktı. Şu anda çalışıyor. Anlayamadım. Onun bir de tabii dead cate'i var. Arkadaşlar dead cate'i direkt takarak kullanıyorum. Çünkü rüzgarlı havalarda genelde arkadaşlar şu şekilde dead cate'i takarak kullanıyorum. Rüzgarlı havalarda çok daha iyi oluyor. Ses açısından çok daha kaliteli ses elde ediyorum. Ayrıca arkadaşlar şöyle bir tripod kullanıyorum yolculuklarda. Gelelim en can alıcı noktaya. Benim Tayland'da dedim ya size, yarı yolda beni bırakan DJI mikrofonun yarı yolda bıraktıktan sonra arkadaşlar ben Tayland'da yeni bir mikrofon aldım. Holyland marka. Mark 2 diye geçiyor arkadaşlar bu. Holyland Mark 2 ve kombosunu aldım ben bunun. Yani hem cep telefonlarında hem kameralarda hem de arkadaşlar hem de kameralarda hem de arkadaşlar cep telefonu, kamera ve action ve vlog kameralarında yani gimballarda kullanabiliyorum. Çok memnunum. Şu anda da zaten Sony ZV-1 ile çekim yapıyorum arkadaşlar. Sony ZV-1 ile çekimde bunu kullanmaktayım. Bunun özel bir aparatı var. Kameralar için olanı var. Bir de o aparatın yanında arkadaşlar şu şekilde şu USB-C girişli olan aparatı. Bu arkadaşlar verici. Şu da şu şekilde arkadaşlar Lightning girişli yine verici aparatı. Holyland'den çok memnunum. Holyland'in çok güzel bir özelliği var ya arkadaşlar. Şöyle iki tane alıcısı var. Gördüğünüz gibi ben şu anda bir tanesini kullanıyorum zaten. Bu alıcıyı arkadaşlar bir kere tıkladığınızda şu sarı kısmına bir kere tıkladığınızda çevre sesleri ve gürültüleri engelliyor arkadaşlar. Çok güzel bir özellik.
Bunu yaparken de şimdi bu diğer mikrofonlarda yok mu? Var ama bunu yaparken arkadaşlar bir elektronik yani o seste bir dijitalleşme mümkün olduğu kadar minimum bir şekilde oluyor. Diğer mikrofonlarda bu çok fazla oluyor arkadaşlar. O yüzden Holland'i tercih ettim. Çok da memnunum. Ayrıca arkadaşlar stüdyo çekimlerinde dikkat ettiyseniz çok kullanmamakla birlikte özel seslendirmelerde falan kullanıyorum. Steinberg'in bir ses kartı ve Steinberg'in yine bir